Bugün Roma İmparatorluğu yeniden kurulsa ortaya devasa bir süper güç çıkardı. Antik sınırlar yeniden çizildiğinde imparatorluk yaklaşık 5 milyon kilometrekarelik bir alan alırdı. Bu Çin'den büyük, Rusya'dan sonra dünyanın en geniş ikinci ülkesi demek. Bu topraklar İtalya, Fransa, İspanya, Yunanistan, Türkiye, Mısır, İsrail, Suriye, Fas ve toplamda 40'ından fazla modern devleti kapsardı. Bu coğrafyada bugün yaklaşık 850 milyon insan yaşıyor. Yani dünya nüfusunun neredeyse %10'u tek bir siyasi yapı altında toplandı. Ekonomik açıdan bakıldığında bu birleşik yapı yaklaşık 22 trilyon dolarlık bir ekonomi yaratırdı. Bu da Roma'yı Amerika ve Çin'in ardından dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi haline getirirdi. Askeri olaraksa Roma en az 3-4 milyonluk bir kara ordusuna sahip olurdu. Bu, bugünkü dünyada eşi olmayan bir askeri güç anlamına gelir. Ancak modern savaş artık sadece sayıyla kazanılmıyor. Nükleer silahlar, uzun menzilli füzeler, insansız hava araçları ve siber savaş altyapısı olmadan bu ordu rekabet edemezdi. Böyle bir askeri yapılanma için 100 milyarlarca dolarlık savunma yatırımı ve uzay temelli gözetleme sistemleri şart olurdu. Roma bu haliyle NATO, Çin ve Rusya gibi güçlerle doğrudan rekabete girerdi. Bu da yeni bir küresel silahlanma yarışı başlatabilir, hatta dünya barışını tehdit eden yeni bloklaşmalara yol açabilirdi. Ancak tüm bu büyüklüğe rağmen 850 milyon insanı farklı dil, din ve kültürel kimliklerle birlikte tek merkezden yönetmek neredeyse imkansız olurdu. Roma, tarihte birleştirici bir güç olmuş olabilir ama bugün yeniden kurulması görkemli ama istikrarsız bir dev anlamına gelir.